sorumlusu ve sorumluları kim? Hakemi de konuşacağız tabii ki. Galatasaray'ın verilmeyen bir golü var. 2-1 öne geçecekti Galatasaray ama sonrasında 10 dakikada 3 gol yedi. Hepsini değerlendireceğiz. Çok ağır bir yenilgi. Galatasaray 3 yıldır zaten ligde şampiyon oluyor ama asıl bu kadro Şampiyonlar Ligi için kuruldu dendi ve ilk maçında 5-1'lik yenilgiyle sahadan ayrıldı. Neden böyle oldu? Sahada bir futbol faciası izledik. Bütün sosyal medya hesaplarına bakıyorum. Leverkusen, bak takım bile karıştırıyor. Anladın mı artık? Dağıldım. Skoru bile karıştırır oldu kaç diye. Frankfurt takımı bir şey oynamadan 5 atmış. Bütün yorumlar böyle geliyor. İlk 35 dakika bence müthiş başlayan bir Galatasaray izledik. Belki Şampiyonlar Ligi'nin en iyi başlangıçtan bir tanesi. Yunus'un sonra labali bir hareketinden, Şampiyonlar Ligi'de her sefer diyorum. Hata affetmez kardeşim. Değil mi? Affetmez abi. Sonra 35. dakikadan sonra başladı takım. Tamamen savunmada hata, ön alanda hata, kulübede hata, hata üstüne hata, hata üstüne hata, hata üstüne hata. Ama şunu unutmayın ki, bak bu yediğimiz 5 gol... Ne oldu ya? Çay içiyoruz. Çayda mı içemeyeceğiz arkadaş, ben anlamadım ki. Geçen sezon bir sürü takım avarajdan kaldı. Gol avarajından çıkamadılar. O da var. Bu çok büyük bir... İstersen Emre Bol'la başlayayım. Sen biraz gerginsin, sinirlisin. Tamam, onu da çöz. Ne oldu ya? Olur öyle. Futbolda var. Sakin ol. Daha düne kadar abi şey diyorlardı. Biz Şampiyonlar Ligi takımıyız falan filan diyorlardı. Bak ben her zaman ne dedim arkadaşlar? Ya Burada beraber, bak şurada burada beraber. Abi bu adamı konuşturacağım mı bir gün? Babacığım yapacak sadece yorumunu. söyleyeceğim. Biz her Bak zaman bana bunları biliyoruz. konuşturacaksınız ya bir gün. Sizi tebrik ediyorum ya. Gerçekten ya. Gerçekten konuşturacaksınız ya. Böyle yayınlarda konuşmak zor tabii. Seni anlıyorum. Ama Ruh nerede? Ruh. Hani Galatasaray ruhu? Hani Şampiyonlar Ligi bizim ligimizdi? Ne oldu abi? Neredeydiniz? Sanchez hat-trick yapacaksın ya. Okan gol. Hoca, sevgili Okan Hoca. Şampiyonlar Ligi'nde orta saha boşaltmak ne demek ya? Ya Sanchez 3 sene boyunca sağ stoperiydi. İlk kez sol stoper oynatamazsın sol stoper. Bak bu Galatasaray Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile beraber final oynama şansı vardı. Ama bu Galatasaray'ın geçen hafta seyrettik. Galatasaray Eyüp maçında. Eyüp maçından seyrettik. Yani Osimhen'in tabii ki yokluğu çok büyük etkendi. Fakat bu seviyeler böyle hatalar affetmez kardeşim. Şimdi ben sana bir şey söyleyeceğim. İnan, ilk yarısıyla ilgili konuşuyorum, maçın ilk yarısı. Hayatım boyunca böyle maç seyretmedim. O kadar tuhaf ki. Galatasaray geliyor. Galatasaray geliyor, kaçırıyor. Geliyor. Çok düzgün, iyi başladılar maça. Pas yapıyorlar. Çok iyi kontra atağa çıkıyorlar. Şaşırdı rakip, biliyor musun o anlarda? Abi gittin kendi kendine 3 tane tuhaf goller yedin. evet ya. Tuhaf. Ya Galatasaray'dan 5 tane gol yemişsin Frankfurt'tan. Bir tane adam sarı kart görmez mi? Ayıptır ya. Lan bir dalarsın, bir şey yaparsın yani. İşinize gelince ben Galatasaraylıyım konuşuyorsunuz. Eller hep böyle. Biz Galatasaraylıyız. Ulan insan biraz sinir yapar, saha içerisinde bir tane sinir yapan Galatasaray futbolcu gördün mü sen? Ha? Neye benziyor bu? Hatırla. Var mı böyle bir şey? Bir hafta önce Türkiye-İspanya maçı. 6 tane gol yemişiz, 1 tane kart yok. Ha? Kabullenmiş herkes. Ya olur mu öyle bir şey? Böyle bir şey hani olmaz. birisi bir sinirlenir, bir basar arkadaşları ateşler. Öyle bir şey de yok saha içerisinde. Tamam mı? Bu bir. İkincisi, Okan Hoca, hiç kusura bakma, sen Türkiye Süper Ligi hocasısın. Sen asla Şampiyonlar Ligi hocası olamazsın. O yüzden buradan Galatasaray yönetimine tavsiyem, Okan Hoca Türkiye Ligi'nde oynasın. Avrupa Şampiyonlar Ligi'ne başka bir hoca getirsinler abi. Abi Lemine'yi çıkartmak nedir ya? Sen deplasmanda oynuyorsun. Şu kadar seyircinin önünde oynuyorsun. Bu takım geçen sene Bundesliga'yı 3. bitirmiş. Öyle bak, ve ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bugün oynadığın takım senin ender, bu sene ender 8 maçtan ender puan alabileceğin takımlardan bir tanesi. Kusura bakma. Ender. Ruh nerede? Ruh. Hani Galatasaray ruhu? Hani Şampiyonlar Ligi bizim ligimizdi? Ne oldu abi? Neredeydiniz? Sanchez hat-trick yapacaksın ya. Okan gol. Hoca, sevgili Okan Hoca. Şampiyonlar Ligi'nde orta saha boşaltmak ne demek ya? Ya Sanchez 3 sene boyunca sağ stoperiydi. İlk kez sol stoper oynatamazsın sol stoper. İkili tandemin var. 3 senedir aynı tandemle oynuyorsun. Diyorsun tamam, Singo çok iyi oyuncu. Onu gördük zaman zaman. Ama ilk maçında yani takımın dengesi bozuyorsun. Icardi'yi oyuna alıyorsun. Icardi topa değmeden maçı bitirdi ya.
Ya yapmayın arkadaşlar. Ya Almanya'dan bana mesajlar geliyor. Alman yorumcusu, spikeri demiş ki ilk yarı Frankfurt 3 gol attı ama nasıl attığını bilmiyor. Ben sana söyleyeyim. Onlar atmadı ki, bizimkiler attı. Galatasaray yedi değil mi 3 golü de yani? Bizimkiler attı. Kendi kendine 3 gol yedi Galatasaray. İnanılır ki 10 dakikada 3 gol bu seviyede böyle maçlarda 10 dakikada 3 gol yenmez. Yani biz bu takımı Türkiye Ligi şampiyonu yapmak için kurmadılar. Bu futbolla zor dedik. Oranın havası başka dediler, bir şey dediler ama Tamam, havası 35'ten başla. sonra Hava 35 dakika sürdü. evet 35'ten sonra Süper Lig temposuna döndü Tabii Galatasaray. sen Lemina'yı çıkartıyorsun. Ön alan oyuncun bir sürü varken Sane sahada yok. O Sane bu Sane değil. Hani bu sene o sene diyorlar ya. Bu sene o Sane değil. Evet, Sane O Sane bu Sane değil abi. 25'te mi ne 30'da mı baktık kaç? 8 tane top kaybetti. Zaten 8 kere topla buluştu ya. Barış kafada tam yerine gelmemiş. Mücadele vermeye çalışıyor ama bir tane pozisyon maçın kader anı abi. Evet, Sen onu atmazsan ya da kaleyi tutturman lazım en azından. O topu tribünden dışarı vurdun. Kale ağzından. Ya Yani müthiş. Frankfurt'tan topu şeye vurmuş. İlkay nasıl çıkarsın sen o da? Münih'e. Ya böyle bir şey yok. Yunus golün dışında yok. İlkay pas trafiğini sağlamaya çalışıyor. Ya senin 3 tane ön oyuncun var. Hepsi boşta. Sen çıkartıyorsun Lemina'yı. Orta alanı boşaltıyorsun. Hazır olmayan bir Icardi girdi oyuna. Girdi mi? Ben hiç Icardi'nin ayağına top değdiğini görmedim. Kardeşim sen bu maçı Icardi'ye atabilir misin? Ayağına top gelmedi adamın ya. Ya buraları hocam sen ne zannediyorsun? Türkiye'de 300 milyon euroluk takımda zaten paldır küldür gidersin yani. Seni kim yenecek Türkiye'de? Ama bak Edirne'nin dışına ilk çıktığın maçta takke düşer, kel görünür. Hugo Sanchez. Değil mi? Sıfır uyum. Bireysel olarak Singo müthiş oyuncu. Sanchez müthiş oyuncu. Sen Sanchez'i sol stopere çekiyorsun. Singo'yu sağ stopere. İlk kez bir ara da ilk 11'de başlıyorlar. İlk kez oynuyorlar evet. Abi bu tandem, senin tandemin 3 senedir beraber oynuyor. 3 senedir seni şampiyon yapıyor. Doğru mu? Evet. Neredeyse Abdülkerim. Sanchez. Singo'yu alırsın sol beke, sağ beke ki bence %100 ilk 11 oyuncusu. Onu net söyleyeyim. Ama tandemi bozdun. Eren aksadı. Lemina zaman zaman alan boşaltmasına rağmen mücadele verdi. Baba Torreira olmazsa bu maç 5 değil 8 olur. Bak diyorum ha. Evet. Ayakta duran tek oyuncu. Salah ilk yarı fena işler yapmadı. 30 Lemina'yı dakika. da iyiydi. Lemina'yı niye çıkartıyorsun abi? Ben de onu diyorum. Ha. Şimdi Boşalttı orta sahayı. baba Şampiyon Ligi'nde ne futbolcular veya ne teknik adamlar hata yapmaya lüksleri yok. Cezanı kesiyorlar kardeşim. Böyle fiş gibi çekiyorlar. Acıma yok. Aynen Ondan öyle. sonra durmuyorlar. 7 olur da sana söyleyeyim yani. Uğurcan kardeşim. Yani 36 milyon euroyla dünyanın bonservisi en pahalı kalecisisin ya. Bu mu senin kaleciliğin? Bir orada 6-7 milli maçta geldi burada 5-7. Uğurcan Yenilgi'nin sorunlarından biri mi bugün? Yani o da var içeri abi. Yani mesela öyle kötü goller de yedi ki Galatasaray. Mesela Yunus kaptırdı. Ya Davinson'a çarptı. Can Uzun 90'a vurdu. Yani Uğurcan'ın tabii İspanya maçından sonra bir de o büyük rakam olunca işler değişiyor. O baskı yiyecek. 6-5 bir O haftada eleştiriyi 11 gol yedi 11 adam. gol. O eleştiri kolay değil yiyecek. baba. Kolay değil. Hakikaten ha. Yani şimdi insanlar şunu da yapıyor. O zaman